Güney Zobu, Cumhuriyet tarihindeki en ilginç isimlerden biri. Bir zamanlar namı bir hayli yayılmış, gazetelerde sık sık dolandırıcılık ve yakalanma haberleriyle yer bulmuş fakat kendisini ekonomik mücahit olarak nitelemiş bir isim. Ülkede cumhurbaşkanlığı yapacak olan bir ismi dahi kandırmayı başarmış, avlarına kunduzi demiş, fakirleri değil zenginleri dolandırmayı seçmiş, kendi kurallarını koymuş bir adam. Pek çok kişi içinse Güney Zobu değil Raki. Bu hafta bu ilginç adamın ilginç hikayesi. Nedir bu? Neye benziyor bu? Neye benziyor? Bunu alan kimle konuşacak bak? Güney Zobu, namı diğer Raki. Lakabı ünlü boksör Rocky Marciano'nun isminden geliyor. Peki neden? Serpil Özkaynak'ın 21 Nisan 1995'te Milliyet'teki yazısında bu konuya Rocky'nin ağzından açıklık getirilmiş. Çok eskilere gidiyoruz. Güney Zobu'nun annesi ve babası ayrı. Annesi Amerika'da, kendisi ise babası ve üvey annesiyle Türkiye'de yaşıyor. Fakat bir gün babasından yediği dayakla evden kaçma kararı alıp Amerika'ya annesinin yanına gidiyor. Türkiye'de dayaktan kaçan Rocky Amerika'da bir kavgaya karışıyor. Kavgada karşısındaki adamın burnunu kırıyor. İşte bu adam Güney Zobu'ya Rocky unvanını veren kişi. Çünkü kendisi ünlü boksör Rocky Marciano'yu çalıştıran isim. Türkiye'ye döndüğünde bu lakap Zobu'nun ayrılmaz bir parçası oluyor ve neredeyse herkes onu Rocky olarak tanıyor. Rocky'nin de dolandırmak için av olarak seçtiği isimlere taktığı bir lakap var. Kunduzi. Onun gözünde bir kişinin kunduzi olması demek tipi çirkin, şekali pişkin, çantası şişkin, çıbanı tombul, katli vacip olmuş kişi demek. Rocky diyor ki bu tiplerin havuzundan bir kepçe alır, lapur lupur yer ve çevremdeki dürüst ve parasızlara da yediririm. Peki nasıl yapıyor bu dediklerini? Rocky'nin en sık uyguladığı dolandırıcılık yöntemi döviz esaslı sistem. Serbest piyasa ekonomisine henüz geçilmediği, döviz kurunun sabit olduğu, döviz bulundurmanın yasak olduğu yıllar. Rocky avlarına kendi deyimiyle kunduzilere döviz teklif ediyor. Sonra avından Türk lirasını teslim alıyor fakat dövizi vermiyor. Burada uyguladığı tekniklerden birisi çift kapı tekniği. Bu teknik şöyle işliyor. Avlarıyla buluştuğu ve sözde ticareti yapacakları yer Rocky'nin özene bezene seçtiği çift kapılı yerler oluyor. Mesela oteller. Rocky avının getirdiği parayı alıyor ve karşılığında avına teslim etmeyi vaat ettiği dövizi almaya gideceğini söylüyor. Fakat Kunduzi'nin bilmediği iki şey var. Birincisi ortada böyle bir döviz yok. İkincisi bu mekan çift kapılı. Hem ön tarafta hem arka tarafta kapısı var. Haliyle Kunduzi'nin bekleme süresi çok uzayınca bir noktadan sonra içine düştüğü tongayı fark ediyor ama iş işten geçmiş oluyor. Akla gelen ilk çözüm polise gitmek olsa da Kunduzilerin birçoğu bunu yapmaktan kaçınıyor. Çünkü Rocky ile yapmaya çalıştıkları ticaret aslında anlattığım üzere suç. Daha önce söylediğim gibi serbest piyasa ortamı yok ve dövize yönelik sabit bir kur var. Kafanıza göre üzerinizde döviz bulunduramaz, ticaretini yapamazsınız. Yasak. Haliyle Rocky kurduğu modelle Kunduzilerin şikayet mekanizmasının önünü büyük ölçüde kapatıyor. Buna rağmen şikayet edenler de var. Hatta mantıklı diyebileceğimiz bir hamleyle şikayetlerini yapanlar var ki kendileri bu işten etkilenmesin diye. Ama bekledikleri olmuyor. Az sonra arşivden bazı haberlerde bu anlattığımı daha detaylı göreceğiz. Ama öncesinde kısaca Rocky'nin hikayesinin temellerine gidelim. Hikaye Mike'ın çetesinde başlıyor diyebiliriz. Mike yani Nezihi İzmirlioğlu. 1950'de Amerika'da banka soyarken yakalanmış bir isim ve uzunca süre hapis yatıp sonra sınır dışı ediliyor. Türkiye'de ise çetesiyle birlikte dolar ticaretiyle dolandırıcılık yaptığı haberlerde geçiyor. İşte bu çetenin üyelerinden biri de bizim Rocky. 1962'de Mike'ın arabasında bir zarf ve bu zarfın içinde 20 tane sahte 50 dolar bulunuyor. Mike bu paraların kendisine ait olmadığını söylüyor. Arabama bunları düşmanlarım koydu. Buradan çıkayım onları ortaya çıkaracağım diyor. Bu arada olayın yaşandığı gün Rocky'nin nikahı yapılmış ve o gün Rocky de polisler tarafından akşamına yakalanıyor. O da Mike gibi olayla alakası olmadığını, eskiden Mike'la birlikte çalıştıklarını, sonradan yollarını ayırdıklarını, nikah vesilesiyle barıştıklarını ve Mike'ın arabasını düğün arabası yaptıklarını, Hilton'daki nikahtan dönerken de polislerin aracı çevirdiğini söylüyor. Bu olaydan 6 yıl sonra 1968'de 150 bin lira değerinde döviz bulundurduğu için yine yakalanıyor Rocky. Bu paralar evinde yapılan baskında koltukların içine yerleştirilmiş şekilde bulunuyor. Dolar, frank, Deutsche Mark adeta bir döviz bürosu gibi Rocky'nin koltukları. Hatta bir de tabanca çıkıyor. Rocky'nin bu dövizleri turistlerden temin edip kara borsaya sürdüğü tespit ediliyor. İspanya'da yakalanan ve gazetelerin Rocky'nin arkadaşı dediği Mike içinse Rocky kendi ağzıyla diyor ki ben onunla birlikte
TNF'e bile gitmem. Yollarımız çoktan ayrıldı. Ben evli ve çocuk sahibi oldum. Tövbekarım. Mike benim için artık kara bir lekeden başka bir şey değildir. Fakat Rocky tövbekarım dese de 1969'da bir kuyumcuyu 210 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yine yakalanıyor. Bu kuyumcu Eminönü'ndeki Doğu İşhanı'nda dükkan sahibi olan eski bir polis şefi. Anlatılanlara göre bu işte Rocky tek başına değil. Kendini Amerikalı bir çift süsü veren Erkan ve Rita ismindeki iki kişinin olaya dahil olduğu ve kuyumcuyu altın satma vaadiyle dolandırdıkları ortaya çıkıyor. Rita gerçekten Amerikalı. Erkansa Joseph adını kullanıyor ve Amerikalıymış gibi davranıyor. Çift kuyumcuyu da yanlarına alıp Hilton Otel'e gidiyor ki otelde tuttukları altınları kuyumcuya verip kuyumcunun da getirdiği parayı alsınlar. Planlanan ticaret gerçekleşmiş olsun. Otele geldiklerinde kuyumcu parayı teslim ediyor ve çift de altınları getirmek için asansöre biniyor. Fakat gidiş o gidiş. Kuyumcu yaptığı hatanın büyüklüğünü sonradan anlıyor ve karakolun yolunu tutuyor. Rocky de dahil olmak üzere olayla ilgisi olduğu öne sürülen diğer isimlerse yakalanıyor ancak yine olayla ilgilerinin olmadıklarını söylüyorlar. 1969'da Amerikan 6. filosu İstanbul'a geldiği dönem Rocky Amerikan subayı kıyafetiyle Hilton Oteli'nde yine iş başındayken 93 yılında Cumhurbaşkanı olacak olan, o dönemse başbakan olan Süleyman Demirel'i Amerikan subayı olduğunu söyleyerek kandırıyor ve sohbet ediyorlar. Hatta bu olayın o dönem gazetelerde yer tuttuğuna dair yazılar da okudum ancak o döneme dair bu şekilde bir gazete küpürü görmedim. 60'lar geride kalırken Rocky 1970'te faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Ancak bu kez sert bir kayaya çarpıyor. Rocky'nin yarım milyon lira dolandırdığı bir adam kabadayı Arap Nasri'nin akrabası çıkıyor. Arap Nasri Rocky'yi ele geçirme işini polise bırakmak yerine kendisi sürece dahil olunca Rocky'nin peşine bu kez de sadece polis değil İstanbul'un kabadayıları da düşüyor. Polisle kabadayılar arasında Rocky'yi bulmak için adeta bir yarış başlıyor. Çünkü polis şunu iyi biliyor. Eğer Rocky'yi Arap Nasri daha önce bulursa bu olay bir dolandırıcılık meselesi olmakla kalmayabilir. İşin içine bir de cinayet eklenebilir. Ne yaptı etti bilinmez ama Rocky bu beladan da kurtulmayı biliyor. 1981'in başlarında Rocky bu kez Uludağ'daki Beceren Otel'de yakalanıyor. Kendisinin kurduğu şebekeye dahil olduğu iddia edilen 33 kişi de gözaltına alınıyor. 8 aylık süreçte 35 kişiyi dolandırdığı iddia edilse de Rocky her zamanki gibi bıkmadan usanmadan dolandırıcı olmadığını söylüyor. Hatta kendisinin döviz konusundaki mücadelesiyle ekonomik mücahit olduğunu söylüyor. Aynı yıl silahlı bir çatışma sonucu yakalanıyor. İddia 4,5 milyon liralık silahlı gasp olayına ve cinayete karıştığı yönünde. 11 gün sonra ise bir başka haberde bir kuyumcunun 3,5 milyon liralık çantasını alan 4 ismin yakalandığı ve bu isimleri Rocky'nin arabasından yönettiği ve sanıkların evlerinde bu paranın 2 milyon lirasının bulunduğu yazıyor. 1983'te iki büyük firmayı döviz satma vaadiyle 5,5 milyon lira dolandırdığı ve yine polis tarafından gözaltına alındığı görülüyor. Burada sadece Rocky değil firma yöneticileri de zor durumda çünkü döviz kaçakçılığına girişim suçundan soruşturma yiyorlar. Gördüğünüz gibi Rocky durdurak bilmiyor. Çevirdiği işlerde adeta kendisiyle yarışıyor. Bir ihalede tekliflerin sürekli yükselmesi gibi Rocky kendi operasyonlarında sürekli tutar yükseltiyor. Neden böyle diyorum? Çünkü geçmiş kayıtlara bakarsak bunu görebiliyoruz. Mesela 1983 yılının Nisan ayında bu kez 6,8 milyon liralık bir operasyon söz konusu. Dolandırılan Erhan Şahintürk şikayet etme kararı alıyor fakat kendi başı da yanmasın diye olayı döviz ticareti olarak değil gaspa uğradığı şeklinde anlatıyor. Ancak polis olayın gasp değil dövizle ilgili olduğunu ortaya çıkarıyor. Daha önce bu noktaya örnek vereceğim demiştim hatırlarsanız. İşte bu bir örnek olmuş oldu. Buradaki durum şu açıdan önemli. Gasp edildiğini iddia eden Erhan Şahintürk'ün söylediği gibi olsaydı kendisi bu durumdan etkilenmeyecekti. Fakat işin içine döviz unsuru da dahil olunca kendisi de kanunlara aykırı hareket etmiş oluyor ve suçlu konuma düşüyor. Peki ekonomik mücahit Rocky ne diyor? Diyor ki ben dışarıya para kaçıranları çarparım ve her zamanki gibi bu sefer de 4-5 ay cezayla kurtulurum. Suç işleyenlerin Türkiye'de yıllardır sahip olduğu o psikolojinin net bir örneğini görüyoruz aslında burada. Cezaların yeterli olmaması suçun işlenmesi önünde engel oluşturamıyor. Yıllar önce de bu durum geçerli. Geldik 84 yılının Ocak ayına. Rocky tam tamına 27. kez gözaltında. Bayram Demirpınar adlı vatandaş emniyete gidiyor ve diyor ki benim 5 milyon 500 bin liramı aldı. Rocky bu kez önceki rekorunu kıramamış ama yine yüksek bir meblağ. Polis bu olayın da iddia edildiği gibi gasp olmadığını, döviz işi olduğunu ortaya çıkarıyor. Rocky gazetecilere her zamanki görüşlerine paralel bir açıklama yapıp diyor ki aslında beni kahraman yapmalısınız. Çünkü ben döviz işleriyle uğraşanlara karşı amansız mücadele veriyorum. İşte kendi deyimiyle amansız mücadele veren bu adam o yılın sonlarında cezaevine giriyor. Rocky
Rocky bu. Cezaevine sürekli girip çıkıyor zaten. Onun için çok sorun değil diye düşünebilirsiniz. Tüm anlattıklarımı bir arada değerlendirdiğinizde. Doğru. Fakat o tarihlerde cezaevinde bulunmaması kendisi için daha iyi olabilirdi. Çünkü Rocky cezaevinde olduğu için kızının düğününe gidemiyor. Kızı kim derseniz bir dönemin ünlü oyuncularından Melike Zobu. Damadı da oyuncu Osman Gören. Rocky düğüne gelemese de kızı gelinliğiyle, damadı da damatlığıyla cezaevinde Rocky'nin ziyaretine gidiyor. Ziyaret sonrası Melike Zobu'nun basına verdiği demeç şöyle: babam ikimize de mutluluk diledi. Hiçbir zaman fakirin, düşkünün canını yakmadığını ve artık mazinin geride kalıp tek dileğinin torunlarını sevmek, onları dizlerine alıp yaşamın tuzaklarını, acılarını anlatmak olduğunu söyledi. Fakat 1985 yılına geldiğimizde Milliyet gazetesindeki haber bize bu hayallerden bambaşka şeyler söylüyor. Görünen o ki Rocky söylediği gibi maziyi geride bırakmamış. Çünkü Isparta'da bir kuyumcuyu 35 milyon dolandırdığı yazıyor gazetede. Planı şöyle uyguluyor. Isparta'da bir ev kiralıyor. Hedefindeki kuyumcuyu arayıp Almanya'da 22 yıl süpermarket işlettiğini ve 40 milyon lira karşılığı Doçe marka olduğunu söylüyor. Kuyumcu 35 milyon lira verebileceğini belirtiyor ve anlaşıyorlar. Kuyumcu parasını çantaya dolduruyor ve telefonda belirledikleri buluşma noktasına geliyor. Rocky paraları alıp ortadan kayboluyor. Bu haberden bir ay sonra Rocky'nin bu kez Bursa'daki bir iş adamını 27,5 milyon dolandırdığı arşivde karşımıza çıkıyor. Önce 10 bin mark karşılığı 1 milyon 960 bin lira alıp böylece güven kazanıyor. Ardından 140 bin mark karşılığı 27,5 milyon liralık bir anlaşma yapıyor ve parayı alıp kayıplara karışıyor. Şimdi bunları anlatınca bu işler bu kadar kolay mı? Adamdan parayı al ve hemen oteli terk et diye düşünebilirsiniz. Fakat muhtemeldir ki Rocky farklı kişiler için farklı teknikler uyguluyor. Yani sadece parayı ön kapıdan aldı ve arka kapıdan çıktı kadar basit değil elbette ki. Orada karşı tarafı ikna edecek şekilde konuşup onu tam anlamıyla tongaya düşürüyor. Belki aldığı çanta karşılığında o da bir çanta veriyor ama o çantanın içi belki kağıt dolu ya da sahte dolarlar dolu. Karşısındaki bunu anlayana kadar ortadan tüyüyor. Geliyoruz artık 90'lara. 1992 yılına ait bir haberde Rocky ve arkadaşlarının Barbaros Bulvarı'nda polisin dur ihtarına uymadığı, polise ateş açarak kaçmaya çalıştığı, polisin de aracı yaylım ateşine tuttuğu yazıyor. Neticede yakalanıyorlar. 90'ların ilerleyen döneminde ise Rocky artık gerçekten tövbe ediyor. Tırnak içinde mesleğini zirvede bırakıyor. Kendisine içme suyu istasyonu açıyor. Fakat normal vatandaş olmaya çalışan Rocky, hayatının büyük çoğunluğunda dolandırıcı olarak adlandırılan Rocky bu kez dolandırılan oluyor. Dükkanına gelen bir kadın ve iki erkek maliyeden geldiklerini söylüyor. Rocky'yi maliye ile ilgili bir dergiye abone yapıyorlar. Derginin bir sayısını da bırakıyorlar ve 600 bin lira abonelik ücreti alıyorlar. Fakat bu bir tuzak. Dergi sadece bu amaçla çıkarılmış tek sayılık bir dergi. Resmi bir maliye yayını falan değil. Kısacası Rocky dolandırılıyor. Fakat bu durumu fark ettiğinde gülerek karşılıyor. Polise gidip dolandırıldım desem inanmazlar. Amma gülerler diyor ve kendi haline gülüyor. Yılların Rocky'si o gün Türkiye'de normal bir vatandaş olmanın çok da kolay olmadığını anlamış oluyor. Rocky tövbe ettikten sonra televizyon programlarına da konuk oluyor. Zaman zaman geçmişte yaptıklarını nasıl yaptığını anlatıp halkın hem merakını gideren hem de dolandırıcılara karşı gözünün açılmasını sağlayan bir adam olma misyonunu yerine getiriyor. 1992'nin sonlarına doğru Interstar'da teleobjektif programına katılıp 1963'te Başbakan Demirel'in de bulunduğu ortamda 450 bin liralık dolandırıcılığı nasıl yaptığını anlatıyor. 1994'te ise Yılmaz Köksal'ın Kanal D'de yayınlanan Hırsız Var programına katılıyor. Çok konuşulacak ve tartışılacak önerisiyle dikkat çekiyor. İlerleyen yıllarda ise Rocky ile alakalı çok fazla bir gelişme basına yansımıyor. 2021 yılında ise kanser ve koa hastalıklarının da etkisiyle 82 yaşında vefat ediyor Rocky. Sustu Another Life gazinosu. Sustu şarkılar. Paletin bedel sustu fıçam yakil. Budur bu yok mu bu? İşte Güney Zobu'nun namı diğer Rocky'nin hikayesi. Bu hikayede elbette dinlerken komik ve eğlenceli gelen noktalar olabilir. Bununla birlikte şunu da unutmamak gerek. Bu komik ve eğlenceli gelen kısımlar ortada var olanı da gölgelememeli. Eğer herkes kendi kanununu koyarsa, kendi kural kitabını yazarsa ortada bir noktadan sonra kanun da kural da kalmaz. O nedenle Rocky'nin
ekonomik mücahit felsefesi ve sadece kendi deyimiyle kunduzi olarak gördüklerini dolandırma yaklaşımı kendi kendisini ve bu hikayeyi duyan milyonları ikna etmeye yönelik bir temellendirme. Fakat altı sağlam bir temellendirme mi? Bence değil. Çünkü söylediğim gibi herkes kendi kuralını koyar ve uygularsa oluşan şey kaos olur. Bizim gibi az okuyan, az araştıran, az dinleyen, az öğrenen ama çok konuşan, konuşmayı çok seven toplumlarda bu tarz hikayeler imrenilerek anlatılır. Fakat olayın altını çizdiğim bu boyut gözden kaçmamalıdır. Yasal olmayan bir faaliyet, yasal olmayan bir faaliyettir. Bunun lamıcı mı yoktur. O yüzden ben videolarımda sizlere iyiyi de anlatırım, kötüyü de. Doğruyu da anlatırım, yanlışı da. Başarılı olanı da anlatırım, iflas edeni de. Namusluyu da anlatırım, dolandırıcıyı da. Önemli olan bunların hepsini konuşup her birinden kendi namımıza çıkarılması gereken ana öğretiyi yakalamak ve bunu hayatınıza uygulamaktır. Son söz. Kuralları yeniden yazmak yerine var olan kurallara göre kendi güzergahınızı oluşturun ve kendi hikayenizi yazın ki tartışmasız şekilde herkes sizin hakkınızı teslim etsin. Hep söylediğim gibi Türkiye'yi bir noktadan başka bir noktaya taşıyabilecek olan insanlar sadece ve sadece bu söylediğimi yapabilecek nitelikte insanlar.